Bu videoda Hulk ve Kratos arasında gerçekleşecek olan bir mücadelede kimin daha üstün geleceğini ve hangisinin kazanacağını konuşacağız. Öncelikle videoda MCU Hulk'ı baz almaya gerek duymuyorum çünkü Kratos'un basit bir şekilde MCU Hulk'ı tekleyeceğini çok iyi biliyoruz. Hulk'ın ilerleyen dönemlerde çok daha üstün formları gelecek ancak o zamana kadar Hulk'ın ezik bir karaktere dönüştüğünü unutmamak lazım. World War Hulk ya da Avengers filmlerinde Maestro Hulk gelse bile tahminen Kratos seviyesinde olmayacaktır. Bu nedenle Hulk'ın çizgi roman formunu yani orijinal ve yazarların tasarladığı haline ele almak istiyorum. Sonuç olarak God of War'un da live action filmi ya da dizisi gelse ve oyunlardan bağımsız bir şekilde ilerlese oradaki Kratos'un da oyunlardaki kadar güçlü olacağını düşünmüyorum. Peki Hulk ve Kratos'un özellikle son zamanlarda bu kadar kıyaslanmasının sebebi nedir? Biliyorsunuz ki Kratos Zeus'un oğlu ve bu yüzden bir yarı tanrı olarak doğmuştu. Hulk'ın son çizgi roman sayılarındaysa onun Vanna Vol'un çocuğu olduğunu öğrenmiştik. Aslında Vanna Vol ve Van Belevol aynı kişiydi ve çoklu evreni dengede tutmak için Hulk'ı kendi avatarı seçmişti. Dolayısıyla Hulk Marvel'ın çoklu evreni için fazlasıyla önemli bir karakter haline geldi. Ve bu karakter şu anda MCU'da Tuna Tavus'tan bile daha küçük. Dolayısıyla çizgi romanlardan örnekler vererek Hulk'ın da boş bir çar olmadığını Kratos fanlarına açıklamak istedim. Bu arada bu videoda dahil olmak üzere yeni gelecek olan bütün karakter karşılaştırma videoları Instagram'da bana önerdiğiniz videolardan geliyor. Siz de benden istek video istiyorsanız Instagram'dan bana DM'den ulaşabilirsiniz. Öyleyse karakter karşılaştırması için örnekler vererek mücadeleye başlayalım. Marvel'da Hulk süper kahramanlar arasında gücü temsil eden karakterdir. Geçirdiği bir kaza sonucunda The Van Belevol'un boyutundan gamma enerjisi çekerek Hulk'a dönüşen Bruce Banner bu sayede gerçekten yenilmez olmuştur. Hulk'ın belli başlı formları ve versiyonları olsa da bizler burada base form üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Hulk'ın sinirlendikçe güçlenmesi ve bu sayede daha çok gamma enerjisi emmesi onun base formuna giriyordu. Hulk ve Kratos'un ortak noktaları ise her iki karakterin de Yunan tanrılarıyla mücadele etmiş olması diyebiliriz. Çizgi romanlarda Hulk Herkül'le birçok defa mücadele etmiş ve her seferinde kazanmıştır. Aynı şekilde Kratos'un da Herkül'ün içinden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Ancak Kratos ve Hulk'ı ayıran en büyük unsur Zeus faktörüydü. Kratos için zorlu bir mücadele olsa da Kratos Zeus'u öldürmeyi ve onu yenmeyi başarmıştı. Buna nazaran Hulk kendi evrenindeki Zeus'tan çok sağlam darbeler yemiş ve ağır bir şekilde yaralanmıştı. Marvel'daki Zeus'un tier seviyesi ve başarısı God of War serisindeki Zeus'tan daha yüksek olsa da bence burada gözlenen farklar çok da önemli sayılmaz. Hulk baya Olimpos tanrılarını yenmiş olsa da Zeus'a karşı galip gelemedi. Elbette Zeus Hulk'ı öldürmedi. Belki de öldüremezdi çünkü sürekli iyileşen ve kendisini yenileyen hatta kafası kopsa bile geri gelebilen bir canavarı yenmek kolay olmazdı. Peki Hulk'a zarar vermek mümkün mü? Eskiden olsa Hulk'ın derisini delmek imkansız diyenler olurdu. Ancak Marvel'ın resmi sitesinde Hulk'a zarar verebilecek şeyler yazıldı. Adamantium ve vibranium başta olmak üzere özel metaller Hulk'ın derisini kesebiliyorlar. Dolayısıyla Kratos'un Leviathan baltası ya da Kaos bıçakları da Hulk'ın derisini kesebilir. Çünkü Hulk kara büyüyle güçlendirildiği için büyülü nesneler ve silahlar ona zarar verebiliyordu. İşte bu noktada Kratos çok daha avantajlı oluyor. Peki Kratos'un Hulk'a göre avantajları nelerdi? Kratos'un kas gücü ve kaldırma seviyesi zaten ölçülemez düzeyde. Bu nedenle Hulk'ın kas gücü anlamında Kratos'a karşı yetersiz gelip gelmeyeceği belirsiz çünkü kaynaklara göre ikisinin de tam gücünün sınırı yok yani sonsuz. Bu nedenle Hulk'ın kas gücü anlamında Kratos'a karşı yetersiz gelip gelmeyeceği belirsiz çünkü kaynaklara göre ikisinin de tam gücünün sınırı yok yani ikisi de sonsuz güce sahip. Bunun dışında Kratos zeki ve uzun yıllar yaşamış bir savaşçı, bir general olarak Hulk'a üstünlük sağlayabilirdi. Şimdi gelelim en büyük faktöre yani hız seviyesine. Hulk, Hyperion ve Silver Surfer gibi karakterlerle kapıştı ve onlara ayak uydurduğu için normalden çok daha hızlı bir karakterdi. Ancak Kratos'un hızı karşılaştığı düşmanlara göre hesaplandığı zaman sonsuz kabul ediliyordu. Özellikle de Zeus'la olan son savaşı. Bizler son oyunlarda kendini tutan bir Kratos izlediğimiz için maalesef ki her gücünü kullanmıyordu. İsterseniz olayı sizlere şöyle anlatayım. Injustice çizgi romanını okuyanlar, oyunu oynayanlar ya da filmi izleyenler de bilir ki Evil Superman'le normal Superman kapıştığı zaman Evil Superman diğerlerine fark atmıştı. Ve ona şöyle demişti. Senin sorununu biliyorum, kendini tutuyorsun. Şimdi her şeyini kaybetmiş ve intikam isteyen bir Kratos'la artık geçmişteki adam olmayacak olan Kratos'u bir tutamayız. Bu nedenle son oyundaki Kratos daha bilge ve güçlü bile olsa maalesef ki eski oyunlarda olduğu kadar çılgınlık yapamazdı. Velev ki yapmasın. Burada da yine Hulk'ı yenebilirdi. God of War oyununda Baldur'un hızını, gücünü, yenilenmesini ve mührünü düşünelim. Hulk'ın böylesi bir durumda bile yine şansı kalmazdı. Her ikisinin de dayanıklılığı, kas gücü ve çarpıcı kuvveti hemen hemen aynı seviyede olsa da Kratos'un ağır bastığı diğer konular sayesinde bu mücadelede kazanması kaçınılmazdı. Genelde insanların yorumlarına baktığımda çizgi romanlarda Hulk'ın kolayca alacağını düşünen çok fazla kişi olduğunu gördüm. Şimdi Kratos'u umudun gücüyle elde ettiği yeteneklere göre ele alırsak zaten bu noktada maç başlamadan biterdi. Hulk'ın base formu için verebileceğimiz en güçlü hali ise Devil Hulk olurdu. Peki Hulk'ın kazanabileceğini düşünen
düşünenlerin sunduğu argümanlar neler? Çünkü dediğim gibi gerçekten de halkın kazanabileceğini düşünen çok fazla kişi var. Mesela forum sitelerine bakıldığı zaman ilk oyunlarda Kratos'un Atlas'ın parmaklarını zar zor ayırması üzerinden bir değer biçiyorlar. Hatırlarsanız aynı olayı Kronos'a karşı da yapmıştı. Şimdi Atlas'ın sonsuz bir kainatı taşıdığını çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde Marvel'daki Atlas da sonsuz bir kainatı taşıyor değil mi? Marvel'da Herkül bir süre kadar bu görevi devralmış ve Atlas'ın yerine geçmişti. Şimdi halk gidip Herkül'ü dövünce bu durum üzerinden halka sonsuz güç veriyorlar. Ancak mesele kimin kimden daha güçlü olduğu değil. İşte benim açıklamak istediğim şey de tam olarak bu. Zaten sonsuz güç dediğimiz şey ölçülemez bir kavram olduğu için sonsuz. Aynı şekilde halkın Zeus'tan dayak yemesi olayı da aslında tam manasıyla bir dayak yemek sayılmazdı. Halk o dövüş içerisinde kendisini tutuyor ve fark ettiğiniz gibi karşılık vermiyordu. Yani demek istediğim şey şu: ben her iki karakterin de güç anlamında sonsuz olduğunu biliyorum. Ancak bunun dışında etki eden diğer faktörleri de düşünmek lazım. Kratos'un yüksek hızlarda hareket etmesini geçtim. Burada sonsuz bir hızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ikisi arasında gerçekleşecek olan bir rekabette Kratos'un kazanacağını düşünüyorum. Peki Kratos çizgi romanlardaki halkı öldürebilir mi derseniz, dediğim gibi onu öldürmek zor, hatta zor değil direkt imkansız gibi bir şey olurdu. Burada Kratos'un Vanabavol'u ve Van Belavol'u da yenmesi gerekecek ki halkın beslendiği enerji kaynağını ortadan kaldırabilsin. Ama bu kadar da derine inmeye gerek olacağını düşünmüyorum ve diğer fanların aksine Kratos'un kazanacağını düşünüyorum. MCU fanları ve diğer global sayfalar çok teorik düşünüyorlar ve genelde oyun yorumu yaparken oyun mekaniklerini dikkate alıyorlar. Halkın sinirlendikçe güçlendiği ve güçlendikçe daha fazla enerji emeceği bilinen bir gerçek. Ancak potansiyel anlamda sonsuz bir gücü olması onu sonsuz derecede güçlü bir karakter yapmıyor. Şimdi yine oyun mekaniklerine göre konuşacak olursak Hulk tek bir zıplayışta metrelerce yukarı çıkabiliyordu. Ancak oyunda Kratos böyle bir şey yapamıyor. Ya da oyunda her zaman kendi yüksek hızını kullanamıyordu. Bu gibi etkenleri hesaba katarsak Kratos'u iyice yere gömmemiz lazım. Ancak Kratos'un mücadele ettiği hızlı karakterleri hesaba katarsak onlar Hulk'tan çok daha hızlılardı. Dolayısıyla yapılacak olan karakter karşılaşmalarında oyun mekaniklerini işin içine katmamak lazım. Ben her iki fikre de saygı duyuyorum, ancak daha önce hazırladığım karakter karşılaştırma videolarında söylediğim gibi Kratos'un tüm başarıları oyun mekaniğine bağlı değildi. Zaten her iki karakterin de hasar aldığı zaman iyileşebildiğini hesaba katmıştım. Ancak Hulk'ın çizgi roman formu hızlıca iyileşebilirken sinematik evrende Hulk'ın iyileşme gücü oldukça zayıftı. Şimdi Kratos'un parça parça olup iyileştiğini görmemiş olsak da aşırı derecede hızlı iyileştiği bilinen bir gerçek. Yani bir olayın kurgusunda tek bir yerde tutarsızlık oluyor diye bunu tüm karakterlere ve hikayeye mal edemiyoruz. Benim konuyla ilgili yapacağım gerekli yorumlar bunlardı. Her iki karakter hakkında da sadece yeterli detaylar verdiğimi düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İstediğiniz başka karşılaşma videoları olursa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.